Toplumun, hayatın çeşitli kuralları vardır. Hatta kainatın maddi ve ruhsal sistemlerin de kanunları vardır. Şimdi sen ne kadar kanunlara itaat ediyorsun, ne kadar kendini özgür zannediyorsun ya da isyan ya da kabullerin ne kadar ve ne ölçüde ve ne olmalı? Bunlarla ilgili küçük bir yolculuk yapalım. Kainatın hem oluş, yaratılış ve işletimin bazı kanunları vardır. Bu kanunların dünyaya, yeryüzüne, ülkelere ve aslında yaşam içinde kullandığımız çeşitli yerlere yansıyan da kısımları vardır. Yani çıkıp da şimdi sokakta her istediğini yapamazsın. Diyelim ki istediğin gibi bağırıp çağırıp, bütün kıyafetlerini çıkartıp gezemezsin. Şunu diyebilir misin? Ben o kadar özgürüm ki her istediğimi yaparım. Yapamıyorsun. Yani senin özgürlüklerinin aslında başladığı bir yer var ama başka bir dostunun, komşunun özgürlüklerinin başladığı yere kadar özgürsün. Yani her birimiz öncelikle toplumun içerisinde bir sınırlama içerisindeyiz. Ülkelerin gerek kendilerini koruyabilmek ya da adalet sistemlerini sağlayabilmek için kuralları var. Ve bunlar da aynı şekilde hem kendimizi hem de kendimizden başkalarını koruyabilmek üzere bizim itaat etmemiz gereken durumlar ve kurallar. Fakat birçoğumuzun tabii ki içlerinde şu vardır. Kurallara, duruma karşı gelebilmek. Şimdi bazen kural koyucular, bazen kuralın uygulandığı kişiler kendi sistemlerinde aşırıya gidebilirler. Yani kural koyucular öyle ellere geçebilir ki o kurallar insanlara karşı aşırı sınırlayıcı ya da tekamülü zorlayıcı bir hal alabilir. Aslında hatırlarsanız bizim ihtiyacımıza göre kaynaklandığından bahsetmiştik. Yani herhangi bir ülke sisteminde eğer bir baskı varsa, daha aşırıya giden bir baskı durumu varsa, gerek demokrasiyle ilgili, gerek halkın özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili o halk, o bölgedeki yaşayan insanların demek ki topraklanmaya, hayatı, dünyayı yaşadıkları çevreyi daha çok sevme ihtiyaçları vardır. Bu ayrı bir bilgi olarak bir tarafta beklesin. Her birimiz insan olarak da kurallara ve üzerimizde baskı yaratacak çeşitli durum ve olaylardan aslında özgürleşmeye, bunları atmaya meyilimiz vardır. Çünkü isteriz ki aslında bir taraftan özgürlük. Ama özgürlüğümüz kısıtlansın diye de çeşitli kural ve kanunları çağırırız ve deriz ki evet, birileri bizi durdursun ya da birileri bizi diyelim ki kısıtlasın ki ben aşırıya gitmeyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu itaat ve kurallara uyma zorunda bizi bırakan şeyimiz aslında kendi içsel sınırımızı kendimizin çekemiyor olmamız. Yani eğer ben bu hayatı ve bu dünyayı sevebiliyorsam ve sınırımı kendim belirleyebiliyorsam, o zaman dışarıdan bana birinin sınır koymasına ihtiyacım azalıyor ve kayboluyor. Ama ben eğer nerede duracağımı bilemiyorsam, gerek diyelim ki maddi konularda, gerek ruhsal gelişim ve de ilerleme, kainatın çeşitli yerlerini keşfetme konularında, o zaman bana dışarıdan birilerinin kural koymasına ya da benim özgürlüklerimi kısıtlamasına ihtiyaç duyuyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, belki de birçoğunuz özgürlük istiyor gibi görünseniz de size bütün özgürlükler verildiğinde bu özgürlükleri kabul edemeyecek kadar korkup kaçabilecek durumdasınız. Bunu vaktiyle ben de yaptım. Yani al sana özgürlük mü? Şunu da, şunu da, şunu da verelim. Emin olun ki insanın gözü korkuyor. Yani o günkü şartlarda, yani o verilen özgürlük durumlarını maddi ve manevi, ruhsal alanlarda o gücü almaya korktuğum bir evre vardı.
Ve orada şunu gördüm ki aslında her birimizin özgürlüğü alabilme konusunda dirençleri var. Yani aslında özgür değil de birisi benim üzerime baskı yapsın, biri beni yönetsin, biri beni gütsün, biri bana bir şeyler söylesin. Birinin onayı olsun, birinin bir kuralı olsun ki ben onun dediğini yapayım. Şimdi burada çok ince bir nokta ortaya çıkıyor. Yani ben kendime neyin doğru olduğunu, neyi yapacağımı söyleyemediğimde dışarıdan bir söyleyene ihtiyacım var. Kural koyucuya ihtiyacım var. Şimdi hatırlarsanız dinler orta yollardır. Ve bu orta yollarda aslında bir kural sistemidir. Ve o orta yolun içerisinde sizi güvenli bir şekilde aslında gideceğiniz yere götürmek içindir. Eğer bundan aşağıya doğru gidiyorsanız sizi kurt kapar ama eğer bu orta yolu aşıp da daha ileri bir safhaya geçecekseniz de çok daha dikkatli olunması gerektiğiyle ilgili de çeşitli telkinlerde bulunur. Özellikle mesela birçok tarikatlarda mecnun olmuş insanlar vardır. Bir zikir esnasında kafayı üşütmüş insanlar vardır. Birçok şizofren kişilerin aslında egolarının kaldıramadığı bazı manevi ve ruhsal durumlardan dolayı çarpılmaları vardır. Çünkü elektrik prizine bilmeden parmaklarını sokmuştur. İşte o orta yol, yani aslında özgürlükleri sınırlayan bazı sistemler insanı evet hedefine götürürken bir taraftan korur ama bir taraftan da evet o özgürlüğü sınırlar. Ta ki kişi kendi kalbinin, kendi ruhunun, kendi özünden akanı alıp göksel bilgilerle iletişime geçip kendinden kendine akışı başlatarak manevi değerlerle kendisini geliştirerek ilerleme yolunu seçtiği andan itibaren durum değişir. Yani biz insan olarak aslında çok fazla özgür olmak istemeyenlerdik. Ama artık öyle bir vakit, öyle bir zaman geliyor ki evet bizim yine itaate ihtiyacımız var ama itaat edeceğimiz yer kalbimiz, ruhsallığımız, maneviyatımız. Evet, oradan gelen sese itaat edeceğiz. Oraya itaat etmediğimizde dışarıya itaat etmek durumundayız. İşte oraya itaat eden hayat içerisinde özgürleşebiliyor. Mesela Uzak Doğu'da şöyle bir bilgi aktarılır. Bir insan sadece kalbinin önünde eğilebilir. Ve onun için iki el kalp önünde birleştirilir ve oraya doğru selam verilir. Bizim de aslında kalbimize selam verebilmek ve orayla bağlantıya geçerek bir şekilde özgürleşebilmek için buraya itaat etmek durumumuz vardır. Çok insanlar tanıdım. Ben o kadar ruhsal, o kadar hani parayı sevmeyen, parayı, maddeyi iten, hakir gören bir insanım ki diye geçerlerdi. Onların birçoğu paranın ve maddenin önünde eğilip itaat etmek durumunda kaldılar. Ya da neye diklenip neye kabadayılık yapılıyorsa, ben buraya itaat etmem diye söyleniyorsa, hayat onları onların karşısında eğdi. Başlarını eğik etmek durumunda kaldı. Çünkü bu itaat edilecek yer aslında her zaman otoritedir. Bu sebeple senin için otorite kimse, otorite senin için neyi temsil ediyorsa o kişiyle, o figürle, o enerji sistemiyle barışabilmen çok önemli. Oraya anlattığımız itaat değil, kucaklaman ve senin oraya o otorite figürünü ısmarlayıp sipariş verdiğini ve ondan özgürleşebilmek için yani üzerindeki baskıyı koyan, bu basınçtan özgürleşebilmen için senin hayatı sevebilmen, hayattan dışarıdan kural koyucu kişi, olay ya da işte kurumlardan özgür bir hale gelebilmen lazım. Eğer sen hayatı sevmiyorsan, hayatta bağlantı kuramıyorsan, hayata köklenemiyorsan, hayatın sana verdiklerini alıp verişte kurallara ihtiyaç duyuyorsan tabii ki bunlar olacak. Ama sen kendi yolunu kendin çizecek şekilde, kendi şuurunu açtıkça
ve kalbinden gelen ışığı yoluna fener ettikçe kalbinin pusulası açık bir şekilde yolunu çok daha kolay bulacağından dolayı yolun açık olacak ve dışarıdan da tazyikleri, baskılara olan ihtiyacın azalacak, hatta kaybolacak. İşte onun için arkadaşlar her birimiz için özgürlük yolu açıktır. Bunun için mümkün oldukça dışarıyı değil içeriği, taklitleri değil özgünlüğü seçmek durumundayız. Yani kendimiz olmak durumundayız. Biz ne kadar kendimiz olup ne kadar özgünleşirsek o kadar özgür olacağız. Saygılarımla.